Microsoft Excel Visual Basic eğitim serisinin ilk videosuyla karşınızdayım. Tamam ücretsiz olacak bu video serisinde Visual Basic for Application yani VBA konusunu daha anlaşılır bir tabirle makrolar konusunu detaylı bir şekilde sizlerle inceleyeceğiz. Eğitime başlamadan önce şundan özellikle bahsetmek istiyorum ki A'dan Z'ye ve tamamıyla bir makro eğitimi olacak bu. Ondan dolayı ucundan köşesinden VBA ya da makro konularına hakim olan arkadaşların başlangıç konularına geçmesini tavsiye ederim. Onlar için sıkıcı olabilir ama sıfırdan hiçbir şey bilmeden bu videolara başlayacak, bu eğitimlere başlayacak arkadaşlar sıfırdan bir eğitim izliyor olacaklar. Önce onun bir ön bilgisini sizlere sunayım. Çok temel konulara eğilmeyeceğim. Yani Visual Basic for Application nedir, makrolar nedir, neden kullanılır bunları çok sizlere sunmayacağım. Çünkü bu videodaysanız eğer zaten niçin bunlara ihtiyacınız olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Ben de bunun farkında biri olarak hemen bir an önce eğitimlere geçelim istiyorum. Bu video hem bir bilgilendirme videosu hem de bir makroları kullanacağımız yeri açalım değil mi birlikte? Nasıl yapacaksın bu işi? Bunu bir anlamaya çalışalım. Ben şimdi Alt F11 ile birlikte az önce bu pencereyi açtım. Şimdi burayı bu şekilde açarak da kullanabiliyorsunuz ama evet herkesin aklına kısa yollar kalmıyor. O yüzden bizim şurada Ribbon tepesindeki şu menü alanında geliştirici sekmesini bir görmemiz lazım. O yüzden dosya sekmesi altındaki en alttaki seçeneklere geleceğim. Burada da şeridi özelleştir bölümü var. Bunu seçmem lazım. Sonrasında geleceğim ve buradaki şeridi özelleştirin bölümünün altındaki geliştiriciyi açacağım. Tamam dediğimde geliştirici sekmesi buraya gelmiş olacak. Açtığımızda VBA ile uğraşırken yani makrolarla uğraşırken ihtiyacımızı görecek tüm denetimler, ihtiyaç duyarsak XML'ler, eklentiler ve elbette ki halihazırda yazmış olduğumuz makroları görebileceğimiz alan ve makrolarımızı yazacağımız Visual Basic alanı buradan erişilebilecek. Yine tıkladığımızda bizim için kod ortamını açıyor. Buradaki alanları detaylı olarak elbette inceleyeceğiz ama ben dersleri çok fazla uzatmayacağım. Kısa süreli dersler yapmak istiyorum. Ve dediğim gibi step step giderek her şeyin anlaşılır olabileceği bir eğitim çekmek istiyorum. Bundan dolayı bu videoyu burada bitirelim. Sonraki videoda kod ortamıyla devam edeceğiz.